Evet. Okey mi? Arkadaşlar merhaba. Bugün klasik girişimi yapmıyorum. İşte ben, işte Yusuf Yalmancı diye. Çünkü şu an yanımda yardımcı doçent doktor Deniz Gökalp var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bize sorularınızın karşılığı olarak bir video çekelim dedik. Saç dökülmesi, hamilelikte saç boyanır mı, kalıcı dövme yapılır mı, kalıcı makyaj yapılır mı, saç neden dökülür, hamilelikte saç kesilir mi gibi birçok sorunun cevabını bu videoda bulmanız için hazırlıyoruz. Deniz Gökalp kimdir? İlk önce oradan başlayalım. Ben tabii kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. 2004'te uzman oldum. Demek ki 14 yıl olmuş. Liv Hospital'da çalışıyorum tam zamanlı olarak. Şimdi ben ilk sorudan başlıyorum. Hamilelikte saç dökülmesi neden olur? Aslında hamilelikte artan östrojen hormon nedeniyle saçların normalde dökülmesinin bir hayli ciddi azalıp saçların gürleşmesi. Yani çoğu hastamız bize der ki doktor hanım verdiğiniz vitaminlerden mi neden bilmiyorum saçlarım acayip dolgunlaştı, çok memnunum. Hamilelikte saç dökülüyorsa bu normalin dışı. Hamilelikte saç dökülmesinin artışını beklemiyoruz. Hatta azalmasını bekliyoruz. Önce vitamin eksiklikleri geliyor aklımıza. En önemlisi demir. Hamilelikte de stres, uygun olmayan, mesela sebzeden, meyveden fakir bir beslenme sürdürülmesi saç dökülmesine yol açabilir. Ama hamilelikteki saç dökülmesi genellikle demir eksikliğine bağlıdır. Peki demir eksikliğini hangi meyveler ya da sebzelerle ya da ne yersek giderebiliriz? Ya da bu herkeste olan bir şey mi? Yani insanlar bununla karşı karşıya kaldığında üzülmeliler mi? Demir eksikliğinden korkmaya hiç gerek yok. Genellikle hamilelik öncesi kontrollerde biz mutlaka bir kan sayımı ve demire bakıyoruz. Özellikle regli dönemleri çok yoğun geçen bayanlar, vejeteryan diyet sürdürenler. Çünkü demir dediğimizde aklımıza hepimizin bildiği gibi kırmızı et. Ana demir deposu. Bunun dışında baklagiller, mercimek, özellikle yeşil mercimek. Evet bazı meyvelerde, sebzelerde de var ama daha az. Mesela koyu yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, brokoli veya kara üzüm. Bunlarda da demir var. Çok fazla regli kanamasıyla fazla demir kaybı olup da az yerine koyan bayanlar bunu düzeltmeden hamile kaldıklarında bu derin demir eksikliğiyle saçları hamilelikte dökülebiliyor. Peki doğum kontrol hapı şampuanın içine dökülürse saç çıkarır mı? Dökülmeyi durdurur mu? Yani kadınlarda sakala, şurada bir cücüğe sebep olur mu? Sosyal medyada öyle bir bilgi çöplüyor ki büyük sayfalarda yazıyor. Doğum kontrol yapını şampuan içine katın, saçınızı yıkayın ama cildinize gelmesin yoksa tüylenirsiniz. Benim bile önüme geldi nasıl yani falan dedim. Gebelikteki östrojen artışı nedeniyle gebelerde, hamilelerde saç dökülmesi azalır. Saçların hepsi uzama ve dinlenme fazına geçerler. Aynı mantıkla doğum kontrol yapıcıdaki östrojen şampuan içine katılıp saçlara bir östrojen boostingi yani pompalaması tabii ki bir saç dökülmesi olayında azalmaya hatta hafif gürleşmeye yol açabilir. Ama hani takdir edersin ki Yusuf'cum bu dozu tam olarak bir doktor tarafından belirlenemeyecek olan ne kadarlık bir şampuan içine kaç tane doğum kontrol haplarda tek tip değil ki içinde 20'si, 30'u, 40'ı, 50'si mikrogram olarak farklı dozajları var. Evet doğruluk payı olan bir şey ama çok önerilmesi gereken, önerilmemesi gereken bir şey olduğunu Peki düşünüyorum. tene dokunduğunda nasıl onu çoğaltıyor? Mesela diyor ya yüzüne değmemesi lazım, şöyle yıkıyor, kadın onu böyle yıkıyor ama tenine değdirmiyor. Çünkü kıllanma yani tüylenme yapıyor. O nasıl bir şey ki? Öyle bir dokunuşta direkt yüzde tüylenme yapmaz Öyle bir şey doğum yok. kontrol hapları. Hayır ama tehlikelidir mesela doğum kontrol hapları yüzde bulaşır ondan sonra da güneşe çıkarsa leke yapabilir. O zaman ben şunu anlıyorum. Arkadaşlar siz yine de doğum kontrol hapını şampuana döküp kafanıza göre saç dökülmenizi durdurmak ya da gürleşmesini sağlamak gibi eğilimlerde bulunmayın. Hamileyken boya yapılır mı? Bizim en çok sorulan soru bu. Boyanırsa hangi aydan sonra? Boyanırsa bebeğe zarar verir mi? Boyanmamalı mı? Hastaların bunu sordukları andan itibaren eşlere de Yusuf boyanmıyor değil mi doktor hanım? Söyleyin siz de bak bana inan. Aynen. Tabii ki boyanmaz ya falan. Adam şeyi düşünüyor, cebi düşünüyor. Tabii boyanmaz doktor hanım falan. Hamilelikte saç boyanır. Şimdi en basitinden bir sürü hayvan deneyinde direkt saç boyalarının anne karnında büyümekte olan bebeğe karşı kesin bir direkt zararı gösterilememiş. Hamilelikte biliyoruz ki çok fazla sayıda saçını boyatan hamileler var, değil mi? Hiç
Hiç duydunuz mu veya gördünüz mü boyaya bağlı doğumsal bir anomali? 17 yıldır bu işteyim. Evet. Ama hep hani hamile bayanlar geldi. Boya yapılır mı? Hangi aydan sonra boya yaptırmalıyım? Biz de deriz ki hani doktorunuz izin verirse her zaman yapılabilir. Yani. Çünkü izin veren var en baştan beri, izin vermeyen var ya da 3 aydan sonra izin veren var. Ben 3 ay şeyine inanıyorum ve katılıyorum. Çünkü gebeliğin ilk 3 ayı bebek son derece hızlı bir gelişimden geçip her türlü organ gelişimi inanılmaz bir hızla oluşuyor. Annenin o dönemde saç boyası, ilaç, röntgen, tomografi, maruz kalacağı her şeyin inceleyip sık dokunması lazım. Dikkatli olmamız gereken süre ilk 3 ayda. İlk 3 ay. 3 aydan sonra peki bu saç boyası öyle bir şey ki evet içinde bazı kimyasallar var mı? Var. En Amonyak. korktuğumuz hangisi? Amonyak. Amonyak. De işte hidrojen peroksitler hani rengi açan açıcılar. Bu ağızdan alınan bir tablet, cilde yapıştırılan bir bant veya cilde sürülen bir krem gibi değil. Saçlı deriden emilecek, dolaşıma geçecek, oradan da rahmi bebeğe geçecek. Düşünebilirsiniz ki hani doz bir hayli azalıyor bir saç boyadığınızda. Çok daha iyi bilirsiniz ama boyama tekniğiniz önemli. Deriye doğru inerken daha dikkatli olmak saç derisinde. Çünkü tek emilen yer orası. Şuradan hiçbir şey emilmez. Açıcının bir kokusu var. O koku rahatsız eder mi peki? Hamile bayanlara uyguladığınız işlemler sırasında lütfen iyi havalandırın. Onu bir de anne teneffüs yoluyla alıp kendisine ve bebeğe zararı olmasın. Ama kalıcı makyaj konusunda ben kesinlikle kirpik boyası, kaş boyası veya kontürünün yapılması taraftarıyım. Hiçbir döneminde mi? Evet. Dövme, kalıcı makyaj, işte eyeliner, dudak gibi şeyleri de yapmamak lazım. Kesinlikle. Ciddi de bir bağışıklık sisteminde baskılanma var, düşüklük var. Normalde bir şeye yol açmayacak ama o ufak delikler açıp derinin altına azıcık boya verme işlemine dayanıyor sonuçta. Kaş, göz dibi, dudak kontürü. Bunlar hiç istenmeyen anormal alerjik reaksiyonlara, şişmelere, enfeksiyonlara yol açabilir. Beklenmedik sonuçlarla karşılaşma ihtimali çok daha fazla. Gebelikte kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Hamileyken diyet, spor ne kadar önemli? Yani diyet yapılır mı? Spor yapmak ne kadar doğru? Genellikle eğer riskli bir hamilelik değilse, mesela ikiz gebelik, bebeğin standartların altında geliştiği, gelişme gerilikli bir bebek olması. Bu tür durumlar hariç spora izin veriyorum. Her zaman veren bir hekim oldum. Yürüyün, tempolu yürüyün, yüzün. Kaç hamilelik bir araya gelip bu pilates yoga derslerinde sosyalleşiyorlar, Evet. motive oluyorlar. Bir şey daha, alkol ve sigara. Hamileyken alkol ve sigara neden dikkat etmeliyiz? Şuradan başlayayım. Alkol ciddi bir vücuttaki vitaminleri emen, düzeyini azaltan bir madde. Sigara da her türlü dokuya giden oksijeni azaltan bir maddedir. Sigara bebeğe giden oksijenle yarışıyor. Ölü doğumlar, ayına göre düşük doğum ağırlıklı bebek, bir tane de içemem, 3 tane de mi içemem? Yani bu işin pazarlığı yok. Alkolün ne kadarının güvenli olduğunu bilmiyoruz. Yani günde bir kadeh şarap içsem bir şey olur mu? Evet, onu diyorlar. Bir kadeh şarap yararlı diyor. Önemli olan düzenli olarak her gün alkol alma alışkanlığının çok tehlikeli bir şey olması. Bütün gebelik boyunca bir kere evlilik yıl dönümümüzde bu akşam bir kadeh içebilir miyim diyenlere evet izin vermişliğim vardır ama yani günde bir kadehten bir şey olmaz. Asla bunu bir doktor olarak telaffuz Şu edemezsiniz. kana bulaşıyor, kanda. Alkolün bebekte yani anne karnındaki bebekte ciddi sinir sistemi, beyin, yüz gelişimi, ilerideki sosyal gelişimi ile ilgili anormalliklere yol açtığı ispatlanmış bir şey. O yüzden de dikkat hiç edelim. bunları gündeme bile getirmemekte fayda var. Hamileyken Peki lohusalık dönemi son sorumuz. Şimdi- En önemli soru arkadaşlar. Neden dökülüyor Tabii. doğumdan sonra saçlar? 9 aylık hamilelik sürecinde işin normali dökülmesi gereken saçları hamilelik hormonları nedeniyle dökülmedi. Borcunuz var. O saçlar sizde bir borç. Günde 70 ile 100 arası dökülüyor. Aha, O dökülmüyor. Östrojen nedeniyle hormonlarından dolayı. Gürleşti. Ondan sonra dökülüyor. 17 yıldır bu işteyim, ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Demek ki dökülmüyor. Aman diyor, tamam ben gidiyorum diyor, alıyor başını gidiyor. Hocanın fıkrası var ya, sizin kazan önce doğurdu diyor, sonra sizin kazan size ömür diyor. Bir şey- Olur mu hocam diyor, doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun Aynen. diyor. Yani sizin hamilelikte saçlarınız çok gürleşir, dökülmesi gereken saçlar durma, dinlenme ve uzama fazına geçerler. Aslında iş rutine dönüyor. 9 ayda dökülmeyen saçlar birden dökülünce panik oluyor hastalarımız. Vitaminlerine devam etsinler. Lohusalık döneminde emziren bir bayanın o vitamin desteğini kesmemesi lazım. Çok teşekkür ederim Deniz Hanımcığım geldiğiniz için. Bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, kanalımıza
Abone olmayı unutmayın. Gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bize en hızlı şekilde ulaşabileceğiniz yer tabii ki Instagram adresimiz. Bu yüzden Instagram'a herkesi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu arada kamera arkasında Artistik Dijital ve ekibine, Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Görüşürüz.